Merhaba arkadaşlar, VO3 duyurulduğundan beri açık konuşayım. Hanım duymasın ama aramızda fena bir bağ oluştu. Şu geçtiğimiz 3-4 haftalık süreçte Google VO3'te yüzlerce bağımsız video, sanıyorum 300'ün üzerinde 400'e yakın 2 kısa film ürettim. Yaptığım videolar özellikle Instagram hesabımda 1.500.000 gibi izlenmelere ulaştı. Gece gündüz demeden test ettim, denedim, hata yaptım. Ama sonunda bu işin inceliklerini çözdüm. Evet, şimdi size VO3'ün inceliklerini anlatacağım. Eğer VO3'ün perde arkasını merak ediyorsanız dop dolu bir içerik sizi bekliyor. Hazırsanız başlıyoruz. Ama başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile dokunarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. 1. Videolarımda neden ses çıkmıyor? Birçok kişi aynı şeyi yaşıyor. Video çıktısı şahane ama ses yok. Peki neden? Çünkü Google VO3 topluluk kurallarına sıkı sıkıya bağlı bir sistem. Eğer Gemini ya da Flow'da video üretiyorsanız prompt içinde bulunan bazı kelimeler ses üretimini otomatik olarak kısıtlıyor ya da tamamen ortadan kaldırıyor. Örnek olarak mesela arkadaşlar çocuk, yaralı insan, cinsel ilişki, kan, ölü, şiddet, silah gibi ifadeler videonuzun sessiz çıkmasına sebep olabilir. Ne yapacaksınız? Videonuz sessiz çıktıysa bunun içindeki kelimelere bakacaksınız. Bunları değiştirip farklı şekilde anlatmaya çalışacaksınız. Bunları arkadaşlar promptunuza en yakın kelimeleri deneyerek bulmalısınız. 2. Karakterlerim neden Türkçe konuşmuyor? Natural Turkish Voice yazdın ama hala İngilizce konuşuyorlar. Struggling to make ends meet my nephew. Sebep genelde şu: yapay zekaya Türkçe konuşması için net bir şekilde birden fazla yerde talimat vermemiz gerekiyor. Evet, aslında bir prompt yeterli olmalı ama VO için hala gelişme sürecinde olduğunu ve hala emeklediğini unutmayalım. Böyle bazı YouTuber'lar muhteşem, harika, devrim falan diye gazladılar ama çok iyi durumda değil şu anda. O yüzden ona talimatları yineleyerek vermemiz gerekiyor. Mesela promptun birden fazla bölümünde Türkçe vurgusu yapmalıyız. Tabii ki bunu İngilizce olarak yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunlarla ilgili bir örnek de yapacağız ve ben size bu promptları ekrana yazacağım. Buradan alıp başlayabilirsiniz. 3. Neden sırayla konuşmuyorlar? Diyelim ki arkadaşlar ikili bir diyalog yazdınız ya da üçlü. 2 kişi 3 kişi konuşacak. Ama sizin istediğiniz sırayla konuşmuyorlar. Yani işte Ahmet'in söylemesi gereken repliği Mehmet söylüyor. Mehmet'in söylemesi gereken repliği Zeynep söylüyor falan. Ben bir kralım. Yalan söyledi ama burnu hiç uzamadı. Zaten burnu uzamıyor ki. Böyle sıkıntılar da yaşanıyor. Bunun da çözümü şu: ben şunu anladım arkadaşlar. Modelin kurgusu tamamen görüntü betimleme sırasına göre ilerliyor. Yani önce betimlediğimiz kişi ilk konuşuyor. Mesela arkadaşlar sahneyi oluştururken Ayşe oturmuş, Ali ayakta duruyor yazdık. Böyle bir durumda arkadaşlar önce Ayşe konuşur. Sen Ali'nin konuşmasını istiyorsan şöyle yapmalısın: Ali ayakta duruyor, Ayşe ise oturmuş. Yani arkadaşlar görüntüyü betimlerken sıralamayı konuşacak kişilere göre yapmalısınız. Kural: kim konuşacaksa ilk önce onu betimle. Hatta doğrudan isim ver. Ali first karakter, ayakta gergin, gözleri kameraya kilitlenmiş vesaire. Ayşe second karakter, heyecanlı ve yere bakıyor gibi. Bir de arkadaşlar diyalog sırasını scene template bölümünde, yani görüntü template bölümünde net bir şekilde belirtmelisiniz. Birazdan bir örnek yapacağız. Sadece şimdilik bilginiz olsun diye anlatıyorum. Bu da nasıl oluyor arkadaşlar? İşte Serkan first line of dialogue, Pınar second line of dialogue, Serkan third line of dialogue gibi. Bunu belirtirseniz daha iyi sonuç alıyorsunuz. Dediğim gibi birazdan örnek yapacağız. 4. Ekranda neden altyazılar çıkıyor? Yani promptta altyazı olmasın dedi ama çıktı mı yine? 50 senedir seni bekliyorum. Hadi artık var bana. Sebep genelde şu: olumsuz ifade tek başına yeterli değil. Bunu negatif prompt alanında bir kere daha belirtmek gerekiyor. Yapılması gerekenler şunlar arkadaşlar. Promptun içine aktif olarak mutlaka şunu yazın: clear screen, no subtitles, no screen text. Bu tek başına yeterli değil. Bir de şöyle bir satır oluşturun: negative prompts, 2 nokta üst üste, captions, virgül, subtitles, virgül, text, virgül, watermark. Bitti. Böylece model artık mal da olsa mesajı net bir şekilde alıyor. Mesaj şu: ekran tertemiz olsun. Buna rağmen altyazı basması çok da mümkün değil, çok düşük bir olasılık. 50 senedir seni bekliyorum. Hadi artıkın var bana. 5. Karakterlerin dudakları neden konuşmayla senkronize değil? Yani sahne çok güzel, Türkçe ses var ama karakter konuşurken ağzı başka bir hayat yaşıyor. Peki neden? Kaplumbağa deden. Cevap yine promptlarda gizli. Google VO3'e dudak senkronizasyonu istediğinizi böyle kafasına vura anlatmanız lazım. Yani promptta bunu birkaç yerde belirtmeniz lazım. Yani arkadaşlar modeli eğitmek size düşüyor. Aksi takdirde videoyu bir kolaj gibi düşünüp yorumlayıp senkronu tınlamıyor. Çözüm bir arkadaşlar: bunu prompt içinde açıkça belirtmeniz gerekiyor. Yazmanız gereken şeyler şunlar. Ne diyoruz burada? Karakterler sadece birer kere konuşur ve üst üste olmaksızın. Yani karakterler üst üste
konuşmasınlar diyoruz. Bunlar olmazsa arkadaşlar dudaklar doğru oynamayabiliyor ya da yanlış karakterle senkron olabiliyor ya da ikisi beraber aynı şeyi söyleyebiliyor. Bunları yaşamışsınızdır. Bunları da mutlaka promptunuza ekleyin. Promptumuz oldu mu bu kadar? Öyle bu iş. Bitmedi. Bir de negatif promptlara da bunu eklememiz lazım. Neydi negatif prompt satırımız? Negatif prompts 2 nokta. Out of scene slips, overlapping dialogue, unnatural mode movement. Bunları da ekliyoruz arkadaşlar. Artık bunları yazdıktan sonra yapay zeka diyor ki ağızları rastgele oynatmasam iyi olur artık. Adam 500 kere anlatmış. Tek tek ve düzgün konuşturayım. Evet, bu moda geliyor. Şimdi arkadaşlar tüm bu öğrendiklerimizle bir sahne oluşturacağız ve sonucu göreceğiz. Bakalım nasıl çıkıyor? Temiz mi çıkıyor yoksa hala saçma sapan şeyler mi görüyoruz? Hep beraber bakalım. Sahnemizi şu şekilde ayarlıyoruz. Ben öyle yapıyorum. Bilmiyorum, isteyen farklı yapabilir. Öncelikle yapay zekaya sahnenin bir template olduğundan bahsediyorum. Scene template bölümünde. Burada kişileri tarif ediyorum. Sahneyi tarif ediyorum. İşte nasıl bir görüntü istediğimden bahsediyorum. Burada da konuşma sırasına göre betimlediğimi görürsünüz. Önce Serkan'dan bahsetmişim, sonra Pınar'dan bahsetmişim ve konuşma sıraları da aynı şekilde gidiyor. Serkan, Pınar, Serkan diye gidiyor. Negatif promptlarımı yazmışım arkadaşlar. Size gösterdiğim gibi sahne template'inin altında bir sahne bölümü daha oluşturdum. Burada da artık sahneye dair detayları veriyorum. Burada da diyorum ki önce Serkan konuşuyor, sonra Pınar konuşuyor, ardından tekrar Serkan konuşuyor. Bakın bir kere daha burada belirtmişim. Yani çift dikiş yapıyoruz sağlam olsun diye. Yine renk tonuna burada yer vermişim. Görüntü stiline burada yer vermişim. Overlapping dialog falan filan hepsi burada var ve Türkçe konuşmaları gerektiğiyle. Altına da arkadaşlar şu şekilde yazdım. Bakın Serkan 2 nokta üst üste, Pınar 2 nokta üst üste, Serkan 2 nokta üst üste şeklinde. Yani tırnak kullanma. Tırnağı ne zaman kullanıyorum arkadaşlar? Tırnağı sadece tek kişi konuştuğunda kullanıyorum. Eğer sahnede tek bir kişi varsa ve konuşacaksa tırnak içerisinde onun diyaloğunu yazın. Ama birden fazla kişi varsa tırnak kullanmanıza gerek yok. Tırnak da çünkü caption'a, alt yazıya sebep oluyor. Bunu çünkü bir quote olarak algılıyor. Ekrana bu yazıyı da basıyor arkadaşlar. O yüzden çoklu diyaloglarda ben tırnak kesinlikle tavsiye etmiyorum. Evet, şimdi videomuzu görelim bakalım. Buna uygun bir şekilde yaptığımız video nasıl çıktı? Peki, sinemaya gidelim mi? Emin değilim. Hangi filmler var? Aslında şu aralar pek de iyi film yok. Gördüğünüz gibi gayet güzel, hiçbir problem yok. 10 numara 5 yıldız. Tamam. Son olarak arkadaşlar bir video içinde, yani 8 saniyelik bir video içinde birden fazla sahne olabilir. Evet, olabilir. Bunu birkaç videoda yaptım. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Hemen prompt örneğini de göstereyim. Öncelikle yine scene template oluşturdum burada. Genel isteklerimi belirttim. Daha sonra da sahnelerdeki isteklerimi belirttim arkadaşlar. Dedim ki sahne 1'de işte Ahmet görünsün, sahne 2'de Mustafa görünsün, sahne 3'te de Zeynep görünsün. Bu şekilde yazdım. Ve diyalogları da arkadaşlar gördüğünüz gibi, çünkü her sahnede bir kişiyi konuşturmak istediğim için diyaloglarını da sahnelerin içerisine yazdım. Bunu uyguladığımızda karşımıza kurgu falan yapmadan tamamen VO3'te hazırlanılmış şekilde şöyle bir sonuç ortaya çıktı. Seni seviyorum Zeynep, benimle evlen. Aşkından ölüyorum Zeynep. Asıl benimle evlen. Aman ikiniz de fakirsiniz. Ne yapam sizi? Nasıl ama abiniz yapıyor bu işi. Yeni özellikler eklendikçe bunları da kurcalayıp püf noktaları da öğrenip, deneme yanılmayla öğrenip sizlere anlatmaya devam edeceğim. O yüzden lütfen kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki bunları kaçırmayın. Ek olarak daha önce yaptığım tüm VO3 videolarının linkini de bu videonun açıklamasına ekleyeceğim. Lütfen hepsini izleyin, size fikir verir arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile dokunarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin.